Herkese merhaba. Bugün 2 tane kare parçadan hiç yaka ve kol kesmeden bir bluz oluşturacağız. Tığ işinde yapılabilecek en kolay V yaka bluzu anlatacağım size. İp olarak dilediğiniz kalınlıkta ipi kullanabilirsiniz. Tığ olarak da kullandığınız ipin istediği tığ numarasından 1,5-2 numara daha büyük tığ kullanmanızı tavsiye ediyorum. Daha dökümlü, dokusu daha yumuşak olması açısından birkaç numara büyük tığ kullanmanız önemli. Şimdi yapacağımız şey şu. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Halkamızı birleştiriyoruz. Ben çift kat yaptım elimdeki merserize ipi. Tek kat da örülebilir, hiç problem değil. Ben size zaten santim olarak ölçüleri birazdan anlatacağım. 1, 2, 3 tane. Şöyle bunu ilk trabzan kabul ediyoruz. 3 zinciri. İkinci trabzanımızı yapıyoruz. Üçüncü trabzanımızı yapıyoruz. Aralara 2 tane, eliniz sıkıysa, yani sıkı bir şekilde örüyorsanız 3 tane zincir çekerek gidebilirsiniz. 1, 2, 3. Üçer tane trabzandan oluşan kutucuklar yapıyoruz. Aralara da 2 zincir çekiyoruz. Bakın şimdi yine 3 tane daha trabzandan oluşan kutucuk yapacağım buraya. Bakın 3 trabzandan oluşan bir kutucuk, 2 zincir, bir kutucuk, yine 3 trabzandan oluşan 2 zincir, bir kutucuk, 2 zincir, bir kutucuk ve sona geldim. Toplamda 1, 2, 3, 4 kutucuk yaptım. 2 zincirle buraya tutturuyorum. Nasıl tutturduğuma dikkat edin. Şu şekilde tutturuyorum. İpi biraz gevşek bırakıyorum burada. İlmeğimi şuraya, ortaya bu şekilde atlıyorum. Ve tekrar yine bu boşluğa bu şekilde girerek 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. İkinci sırada her bir boşluğun içine bir kutucuk, yine bir kutucuk dediğimde bunun 3 trabzan olduğunu anlamalısınız. Araya 2 zincir ve yine 3 trabzandan oluşan bir kutucuk. Her bir boşluğun içine bir kutucuk, 2 zincir, bir kutucuk yapıyoruz bu şekilde. Bir boşluktan bir boşluğa atlarken de yine 2 zincir. Eğer dediğim gibi eliniz sıkıysa şu aralardaki zincir sayısını 3 tutmanız lazım. Eğer bir şapkalaşma oluyorsa ördüğünüz modelde içe doğru kıvrılıyorsa bunun anlamı çektiğiniz zincir sayısının az gelmesidir. Zincir sayısını yükseltirseniz o şekilde bir içe bükülme olmaz. Aralara 2'şer zincir çekerek, bakın bu şekilde, ben biraz kalın bir iple gösteriyorum bunu. Gerçekte ördüğüm bluz kalın bir ipten oluşmuyor. Şimdilik bu şekilde gösteriyorum, büyük olsun ve daha iyi anlayabilirsiniz diye. 2 zincir ve yine diğer boşluğa atlayıp bir kutucuk, 2 zincir, bir kutucuk aynı boşluğun içine. İkinci sıra metodumuz bu. Her bir köşe boşluğunu aynı metotla doldurduktan sonra 2 zinciri çekiyorum ve buraya kilitlemeyi yapıyorum en başa. Bu ikinci sıranın amacı köşeleri oluşturmak. Modeldeki köşecikleri oluşturmak. Burası bir köşe, burası bir köşe. Bundan sonra modelimizin tüm köşelerini bunlar oluşturacak. Tekrar bir önceki sırada uyguladığım metodu uygulayarak ilmeğimi gevşek tutuyorum. Şu şekilde çıkıyorum. Yine ilmeğimi biraz gevşek tutarak bu şekilde içeri giriyorum ve 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bundan sonra bu oluşturmuş olduğum, ikinci sırada oluşturmuş olduğum kutucukların içini, boşlukların içini hep 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzanla dolduruyorum. Bakın şimdi yaptığım gibi. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Burayı da aynı şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Burayı da. Ara boşluklara ne yapıyoruz? Model boyunca istediğimiz uzunlukta bir kare elde edinceye kadar her seferinde 2 zincir çekiyoruz. Ara boşluklara sadece 3 tane trabzan yapıyoruz.
Aradaki zincir sayımız 2 ya da işte örme şeklinize göre 3 olarak değişecek. Bakın şimdi köşeye geldim. Köşeye geldiğimde yapacağım şey 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan. 3 trabzan 2 zincir ve yine 3 trabzan. Tekrar yine 2 zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. 3 trabzan olarak batıyorum bu boşluğa. Tekrar yine 2 zincir çekiyorum ve köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Ve bakın bitirdim. Gördüğünüz gibi aralara birer tane kutucuk. Yan zaten köşelere bir kutucuk, 2 zincir, bir kutucuk. Bütün köşelerde aynı metot. Ortada 3 trabzan. Köşe metodumuz aynı. Ortada 3 trabzan. Aralarda hep 2 zincir. Ve köşede yine aynı boşluğun içine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Şimdi 4. sırada artık bundan sonra ne yapacağınızı anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Bütün sıra metotları aynı. Köşelerimiz hep aynı şekilde ilerliyor. Köşeye yine aynı boşluğun içine köşelerde 4 köşeye de toplam 4 köşemiz var. Hep aynı şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ve bu gördüğümüz iki köşe arasında gördüğümüz tüm boşluklara 3 trabzan, araya 2 zincir ve her bir boşluğa 3 trabzan yapacağız. Bundan sonra köşeye geldiğimizde de yine köşe metodumuzu uygulayacağız. Bakın şimdi göstereceğim. 2 zincirle buraya 3 tane trabzan, 2 zincir ve yine 3 tane trabzan. Tekrar 2 zincir ve köşe metodu. Köşeyi de ördüm. Yeni başlayanlar için detaylı anlatıyorum. Bilenler atlasın. Hep aralara 2 zincir, boşluğu 3 trabzanla doldur. 2 zincir, boşluğu 3 trabzanla doldur. 2 zincir, köşelerde de 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Bundan sonraki sırada da yine köşe metodumuz aynı. Bu sefer burayı 3 trabzan, 3 trabzan, 3 trabzan, aralarda hep 2 zincir, köşelere atlarken de 2 zincir çekiyoruz. Bu kareyi bu şekilde büyüteceğiz. Bu metotla büyüteceğiz. Evet, 2 tane kare parçayı ördüm. Bakın bu şekilde. 2 tane aynı boyutta kare parça. Şimdi bunların santim ölçülerini siz kendi kol ölçünüze göre hesaplayacaksınız. Nasıl? Şöyle, böyle ikiye katladığınızda kolunuzun üst kısmını çevreleyecek şekilde, ama çok sıkı olmasın kol tarafı, mutlaka 2-3 parmaklık pay bırakın kolunuzdan itibaren rahat hareket edebilmek için. Kolunuzun en üst kısmı, yani kol altından itibaren sizi rahat şekilde bırakacak olan ölçüyü bu şekilde bulabilirsiniz. Ben şöyle hemen bir santim ölçüsü vereyim kendim için. Buradan buraya yaklaşık 33-34 santim kadar, hatta 35 santim kadar oldu. Bu small ve medium bedenler için uygun bir ölçü. Yani karenizin bir boydan bir boya uzunluğu bu şekilde. Sıra ölçüsü vermiyorum. Her ip ve tığ numarasına göre sıra ölçünüz farklı olacaktır. Evet, şimdi en önemli kısma geldik. 2 tane kare parçamız var. Burada çok dikkatli şekilde tam ortadan olacak biçimde ikisini de bu şekilde katlıyorum. İkisini de bu şekilde katladım. Bu bizim yakamızı oluşturacak omuz kısmı bunlar. Burası da V yakamız. Şimdi ölçümüz ne olacak? Gövde ölçüsü için nereden örmeye başlayacağız? Şöyle yapıyoruz. Anlamanız için V şeklinde yaptım önce. Buradan itibaren gövdenizin ne kadar olması gerektiğini kendi bluzlarınızdan ölçerek santim ölçüsüyle bulabilirsiniz. Göğüs ölçünüzü böyle komple etraftan çevirdiğinizde, mesela göğsünüzün ölçüsü 100 mü? Buradan buraya mesafeniz 50 santim olacak. Göğüs ölçünüz 120 ise etraftan 60 santimi örmek zorundasınız buradan itibaren. Yuvarlak bir şekilde gideceğiz.
Şimdi ben kendi ölçüme göre her iki tarafı da ayarlıyorum. Bakın burada başlıyor ve burada bitiyor. Önemli olan şöyle bir püf noktası var. Kol ölçüsünü doğru bırakmayı unutmayın. Bakın ben şuradan 1, 2, 3, 4 kutucuk bıraktım. Ama benim ipime ve tığıma göre siz böyle bırakmayın. Ölçün. 1, 2, 3, 4 eşit miktarda kol için pay bıraktım her ikisinden de. Şimdi mesela ben kendi ölçümde yaptım. Eğer 50 santimse yani göğüs çevreniz 100 santimse burada 50 santim olmak zorunda bu ölçü. 25 santim burası, 25 santim burası. Göğüs çevreniz 120 ise burasının 60 santim olması gerekiyor. 30 santim buraya, 30 santim buraya. Ama bu kutucukları mutlaka önemseyin. Kaç kutucuk kaldı burada? Burada kaç kutucuk kaldı? Kol ölçünüzün aynı olması açısından. Şimdi örmeye başlıyorum. Burada işaret koyduğum yerden bunu elime alıyorum. Bakın burada bir kutucuk var. Kutucuğun üzerinden örmeye başlıyorum. Modelimizde kutucuğun üzeri boşluk. Boşluk oluşturacak şekilde başlıyorum. Burada bir boşluk oluşturuyoruz. 5 tane zincirle. 5 zinciri çektim. Ve bakın şuradaki boşluğa atlayarak normal modelimi yürütüyorum. Yani 2 zincir ve 3 trabzan her bir boşluğun içine. Bu metodu şuraya kadar sürdüreceğim ve birleştirme yapacağım. 2 tane yine zinciri çekiyorum ve her bir boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. Sıranın sonuna geldim. Bakın köşe kısmına 2 zincirle buraya tekrar 1, 2, 3 zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Böyleydi biliyorsunuz modelimiz. Bu şekildeydi. Şimdi bu iki yakayı birleştireceğim. Buradaki köşeyi alıyorum. Buraya da 1, 2, üçüncüyü şu trabzanın tepe noktasına batarsanız daha düzgün durur. 3. Bakın hiç zincir çekmedim arada birleştirirken. Sonrasında 2 zincir çekiyorum ve buraya atlıyorum. Normal yine her bir boşluğun içini 3 tane trabzanla doldurup aralara 2'şer tane zincir çekerek diğer çengelli iğnemi tutturduğum bölüme kadar ilerleyeceğim. Yani şuraya kadar. Bakın burası kolumuz. Buraya kadar geliyorum. Şuradaki trabzanın tepe noktasına kadar geleceğim. Bakın burada işaretlediğim bölüme kadar ördüm. Bunun da üzerini kafes yaptım, buradaki kutucuğun üzerini. Şimdi burada 2 yol var. Örgüyü iyi bilenler için söylüyorum bunu. Buradan böyle dönüp yine arkada V yaka oluşturup yuvarlak şeklinde gidebilirsiniz. Yanlarda hiç dikiş olmaz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama ben birçok kişinin örgüyü çok iyi bilmediğini, beni takip eden kişilerin bildiğim için en basit şekliyle anlatacağım. Yanda dikiş yapacağız. Ama dediğim gibi örgüyü iyi biliyorsanız aynı metotla arkaya dönüp yuvarlak şekilde dönebilirsiniz. Buradan itibaren, bu işaretlediğim yerden itibaren artık dönüyorum. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Ve aralara 2 zincir çekerek normal bir şekilde 2 zincir 3 trabzan, 2 zincir 3 trabzan şeklinde sıranın sonuna kadar gideceğim ama şimdi yaka kısmı var. Yakada ne yapacağız? Şu orta kesimi nasıl toparlayacağız? Onu göstereceğim size. Bakın böyle
buradan ilerledik, artık gövdeyi örüyoruz. Yakanın tam ortasındayız. Yakanın ortasına ne yapacağız? 2 zincir yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyoruz. Bakın burada tam ortaya tam ortaya 3 tane. Bir, aynı boşluğun içine olabilir. Yan yana 2 boşluk olacak burada. 2 tanesini aynı boşluğa, üçüncüyü diğer boşluğa batarak yine üçlü bir kutucuk oluşturuyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve her bir boşluğun içine 3 tane trabzan yaparak gövdeyi bu işaretli olan başlangıç noktamıza kadar ilerletiyoruz, buraya kadar. Bir sıranın sonundayım. 2, 3, 4, 5 tane zincirle yukarı çıkıyorum ve artık gövdeyi 3 trabzan 2 zincir metoduyla öreceğim. Bakın gövdeyi öreceğim. Buraya kadar. Buradan gidip böyle geleceğim. Buradan gidip böyle geleceğim. Bu arada yakayı açınca benim biraz gövde geniş oldu. Biraz daraltacağım bunu. Yakada bu kadar genişletici açıkçası pek aklıma gelmemişti. Bunu biraz daraltacağım. Fazla geniş oldu. Tekrar sökeceğim ve daraltacağım. Videoyu montajlarken de oraya yazacağım zaten biraz dar tutmanız gerektiğini, ama görmezseniz şimdi söylüyorum. Biraz dar tutun çünkü burası da genişleyince model biraz genişliyor. Evet, buradan buraya kadar bu şekilde ördüm. Bakın işaretlediğim yerlerden biraz daha daralttım, geniş oldu çünkü. Şöyle göstereyim, yanlış anlaşılma olmasın. Şuralardan itibaren ördüm her iki tarafı da. Buralarda kol paylarımız kaldı. Kol payları kaldı. Sonrasında diğer tarafa döndüm. Bakın burada şu kare kesimin diğer tarafına döndüm. Burayı da şimdi örüyorum. Aynı mantıkla burası bittikten sonra, bakın burası bittikten sonra diğer karenin diğer uç tarafında da aynı taraftan başladım örmeye. Burada da yine bu iki kısmı birleştirerek sırtımda da bir V şekli oluşturdum. Şimdi siz diyorsanız ki sırtımda V görüntüsü istemiyorum. O zaman şurayı dikebilirsiniz. Bakın dikebilirsiniz. Omuz, yani ense bölümüne kadar, ensede biraz pay bırakarak sadece ön tarafta bir V yaka oluşmuş olur. Arka tarafta da yine aynı mantıkla burada bir kol payı bırakarak, burada bıraktığım paya eşit oranda bir kol payı bırakarak döndüm bakın. Burada da aynı mantıkla iki parçayı birleştirdim. Bu şekilde yine burada kol payı bırakarak buradan buraya kadar örgüme devam edeceğim. Buradan buraya kadar öreceğim ve böylece sırt tarafındaki örgümde, arka kısımdaki örgümde tamamlanmış olacak. Ve sonrasında böyle bir görüntü ortaya çıkacak. Evet, sonucu size göstereyim. Burada ön tarafı ördük, burada arka tarafı ördük. Kollarımız bu şekilde, yine her ikisini kollarda aynı pay bırakacak şekilde başladık arka ve ön gövde bölümüne. Ve şimdi yapacağımız şey, buralardan tutacağız ve bu şekilde döndüreceğiz. Evet, bu şekilde döndürdük. Şöyle dikişimizi yapacağız. Şuradan ve şuradan. Dediğim gibi eğer arkasının kapalı olmasını istiyorsanız böyle dikiş yaparak burayı şu noktaya kadar biraz ense payı bırakarak dikebilirsiniz. Kenarlara ben bir oya yapacağım. Yapabilirsem. Ve böylece bluzumuz bitmiş olacak.